Selam arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son zamanlarda oldukça popülerleşen NFT'ler hakkında konuşacağız. Bu videoda sizlere nasıl NFT alabilirsiniz veya nasıl NFT'lerinizi satabilirsiniz, bunu sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım bu video sizlerin işine yarar. NFT'lerle alakalı daha fazla video görmek istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi isterseniz hemen videomuza geçelim. Son zamanlarda NFT'ler ve kripto paralar hakkında ben de çok derin araştırmalara girdim ve öğrenmeye çalışıyorum. Ve öğrendiğim tüm bu bilgileri bir YouTube kanalı açarak paylaşmaya karar verdim. Bir arkadaşımla beraber yeni bir kanal açtık arkadaşlar. Kanalımızın adı Online Para Kazan ve bu kanalda NFT'ler hakkında, kripto paralar hakkında, Binance hakkında detaylı videolar çekiyoruz. Bu kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Açıklama kısmına link bırakacağım. Şimdi isterseniz hemen NFT nasıl alabilirsiniz buna geçelim. Arkadaşlar ilk olarak NFT satın alabilmek için OpenSea adlı siteyi kullanacağız. Ama bu sitede alım veya satım yapabilmek için MetaMask cüzdanına sahip olmamız gerekiyor. MetaMask cüzdanı nasıl oluşturulur, nasıl kurulur? Çok basit. Hemen sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar metamask.io sitesine gidiyoruz. Daha sonra hemen sağ üst kısımda bulunan Download butonuna basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada hemen aşağıda bulunan Chrome için MetaMask indir butonuna basıyoruz arkadaşlar. Bizi Chrome'un kendi mağazasına yönlendiriyor. Burada yapmamız gereken çok basit. Hemen şurada Chrome'a ekle butonuna basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra uzantı ekleye basıyoruz. Çok kısa bir süre beklememiz gerekiyor burada. Bekledikten sonra görmüş olduğunuz gibi MetaMask Chrome'a eklendi. Bizi otomatik olarak MetaMask'in ana sayfasına, yani buraya aktardı arkadaşlar. Şu anda uzantı olarak MetaMask'e erişebiliyoruz. Şimdi sizlerle hızlı bir şekilde hesap açmak istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde bu butona basarak başlayalım. Yeni bir hesap açmak istiyorsak sağdaki butona basıyoruz ve yeni bir cüzdan oluşturuyoruz. Burada çıkan metni isterseniz detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. İsterseniz Türkçe çevirerek de okuyabilirsiniz. Şimdi hemen bunu kabul edelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi karşımıza parola ekranı geldi. Burada minimum 8 karakter olacak şekilde şifrenizi belirlemenizi istiyor. Ben şimdi hemen bir şifre belirliyorum. Evet, ben şifremi şu anda buraya yazdım arkadaşlar ve aşağıdaki kullanım sözleşmesine de tik attıktan sonra Yarat butonuna basıyorum. Burada MetaMask'in tanıtımıyla ilgili bir video oynuyor arkadaşlar. Hemen buradan sonraki butonuna basıyoruz. Burası çok önemli arkadaşlar. Burada bize bazı kelimeler veriyor. Bu kelimeleri eğer kaybedersek bir daha hesabımıza giriş yapamama ihtimalimiz var. Bu yüzden buradaki kelimeleri arkadaşlar, şu kısımdaki kelimeleri tıkladığınız zaman gözükür. O kelimeleri bir yere not etmeniz gerekiyor ve kimseyle paylaşmamalısınız arkadaşlar. Çünkü bu kelimelerle hesabınızı geri alabiliyorsunuz, yedekleyebiliyorsunuz vesaire, birçok işleminizi bu kelimelerle yapıyorsunuz. O yüzden bunları kimseyle paylaşmadan sadece kendinizin görebileceği bir not defterine yazabilirsiniz. Sonraki ekranda yapmamız gereken işlem de arkadaşlar bize önceki ekranda vermiş olduğu kelimeleri sıralamamızı istiyor. Yani sıralıyoruz. Sıraladıktan sonra da hemen aşağıdaki onayla butonuna basıyoruz. O işlemi de yaptıktan sonra artık cüzdanımız kullanıma hazır oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zaten tüm işlemlerin tamam olduğunu burada görebiliyoruz. Hemen bu butona da bastıktan sonra artık cüzdanımız kullanıma hazır. Hemen şöyle kapatalım arkadaşlar bunu. Görmüş olduğunuz gibi cüzdanımızı açtık. Artık para gönderebileceğimiz, para alabileceğimiz bir Ethereum cüzdanımız şu anda açıldı. MetaMask cüzdanınıza farklı ağlar da ekleyebiliyorsunuz bu arada. Şuradan ekleyebiliyorsunuz. Bununla alakalı Online Para Kazan kanalımızda detaylı videolar mevcut. Bu videomuzda zaten sadece bu Ethereum ağı üzerinden sizlere örnek göstereceğim. Evet, MetaMask cüzdanımızı açtığımıza göre artık OpenSea'ye kayıt olabiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle OpenSea'ye geliyorum. Sağ üstte bulunan account kısmına geliyorum. Daha sonra profil butonuna basıyorum. Burada neyle giriş yapmak istediğimizi soruyor. MetaMask'i seçtikten sonra böyle bir bildirim çıkıyor ve bu bildirimde MetaMask'i bağlamamızı istiyor arkadaşlar. Hemen şöyle sonrakine basıyorum. Daha sonra bağla butonuna bastığımda artık OpenSea hesabımız açıldı. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok basit. MetaMask cüzdanınız olduktan sonra
birçok siteye bu şekilde saniyeler içinde kayıt olabiliyorsunuz, girebiliyorsunuz. Burası bizim profilimiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi profilimizi eğer düzenlemek istersek şuradan ayarlara basabiliriz. Buradan bir imza istiyor bizden. Hemen imza butonuna basıyorum ve burada profilimizi düzenleme ekranımız açılıyor. Buradan isminizi, biyografinizi, e-mailinizi vesaire artık siz bilirsiniz. Bunları ister girin ister girmeyin. Şimdi gelelim OpenSea'de NFT nasıl bulunur? Hemen ona bakalım. OpenSea'nin ana sayfasına geliyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi birçok farklı yaratıcı olduğunu görüyorsunuz. Yeni kategoriler olduğunu görüyorsunuz. Biz hemen şuradan Explore'a geliyoruz. Yani keşfet kısmına geliyoruz ve tüm NFT'leri seçiyoruz arkadaşlar. Buna bastığımız zaman karşımıza yaklaşık 25 milyon tane NFT çıkıyor. OpenSea şu anda en popüler NFT sitelerinden bir tanesi. Herhalde en popüleri diye biliyorum ben. Burada görmüş olduğunuz gibi birçok NFT var arkadaşlar. Şimdi NFT alırken aslında dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Örneğin ben genellikle mavi tiki bulunan yaratıcılardan NFT almaya çalışıyorum arkadaşlar. Mesela buradaki NFT gibi görmüş olduğunuz gibi bu kişinin mesela mavi tiki varmış. Yani onaylı bir hesap olduğunu buradan görebiliyoruz. Genellikle onaylı hesaplardan ben NFT almaya çalışıyorum. Şu kısımda arkadaşlar en son listelenmiş olanları görebiliyoruz. Son satılmış olanları görebiliyoruz. Veya fiyatını düşükten yükseğe sıralayabiliyoruz. Burası bizim filtreleme kısmımız aslında. Mesela şöyle yaptığım zaman en düşük fiyattan en yükseğe doğru sıralıyor. Tabi burada sıfır olarak çıkanlar var. Şuradan yapmak daha mantıklı arkadaşlar. Mesela burada dolar olarak minimum ve max değerleri girebiliyorsunuz. Mesela ben minimum 50 dolarlık, şöyle 50 yazıyorum, minimum 50 dolarlık, maksimumda 100 dolarlık bir NFT bulmak istiyorum. Buradan uygulaya basıyorum arkadaşlar ve karşıma 50 ile 100 dolar arasındaki NFT'leri karşıma çıkarıyor. Şu aşağıdan arkadaşlar Chains kısmından hangi ağı seçmek istiyorsanız seçebilirsiniz. Biz şimdilik Ethereum'u seçeceğiz. Çünkü Ethereum en popüler ve en kalabalık ağ denilebilir. O yüzden biz genellikle burayı seçiyoruz. Bu filtreleri uyguladıktan sonra karşımıza artık 50 ile 100 dolar arasındaki NFT'ler çıkıyor arkadaşlar. Şöyle aşağıdan Ethereum'u da seçtiğim zaman arkadaşlar karşıma Ethereum'la satılan 50 ila 100 dolar arasındaki NFT'ler çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi birçok farklı yaratıcının NFT'leri burada bulunuyor arkadaşlar. Tabi eğer NFT'ler hakkında pek bir bilginiz yoksa arkadaşlar internette hangi NFT'ler daha çok değerlenebilir veya hangi NFT'yi satın almalıyım gibi veya NFT alırken nelere dikkat etmeliyim gibi makaleleri ve videoları izlemenizi öneriyorum. Şu anda ben video çok uzamasın diye bu detaylara girmeyeceğim. Ben şu anda bir NFT beğendim arkadaşlar. Şu an karşımda da görmüş olduğunuz gibi Sandbox'ın bir NFT'si, böyle bir ev ve fiyatı burada yazıyor arkadaşlar. 58 dolar yani 0.01 Ethereum'dan satışa çıkarılmış. Bu ekranı da size hemen anlatmak istiyorum. Burada çok detaylı, önemli bilgiler var. Bu bilgiler mutlaka işinize yarayacaktır. Burada arkadaşlar kaç kişinin bu NFT'ye sahip olduğu yazıyor. 119 tane sahip olan kişi varmış. Toplamda bu NFT'den 1000 tane var. 177 kişi favorisine eklemiş. Burada zaten fiyatı yazıyor. Hemen aşağıda fiyat geçmişi var. Yani bu NFT önceden kaça satılıyormuş, şu anda kaça satılıyor gibi bunun grafiğini buradan inceleyebiliyorsunuz. Burada all time yazıyor. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Son 30 gündeki satış istatistiklerini buradan görebilirsiniz. Mesela 2 Ocak'ta arkadaşlar 0,027 Ethereum'a bu NFT bir tane satılmış. Daha aşağıya indiğimiz zaman arkadaşlar burada bu NFT'yi satan diğer kullanıcıları da görebiliyoruz. Şöyle aşağıya doğru indiğimizde mesela 60 dolara koyanlar var, 80 dolara koyanlar var. Biraz daha aşağıya indiğimiz zaman da arkadaşlar burada teklifler olduğunu görüyorsunuz. Daha da aşağıya indiğimiz zaman bu NFT'nin tüm aktiviteleri burada görebilirsiniz. Mesela 2 saat önce transfer yapılmış, 2 saat önce bir kişiye bundan satılmış 0,018 Ethereum'a. Yani kime satılmış, ne kadara satılmış, tüm NFT'nin bilgilerini buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra NFT ile alakalı daha detaylı bilgiye sahip olmak için burada bulunan
description yani açıklama kısmını isterseniz okuyabilirsiniz. Burada özellikler kısmı var. Detaylar kısmını isterseniz okuyabilirsiniz. Hangi ağ üzerinden satıldığını vesaire vesaire tüm bilgilerini buradan görebiliyorsunuz. NFT alırken bunlara tabii ki dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela örneğin ben bu NFT'yi satın almak istiyorum arkadaşlar. Satın almak için yapacağımız işlem burada bulunan Buy Now butonuna basmak olacak. Tabi satın almadan önce MetaMask cüzdanımıza para göndermemiz gerekiyor. MetaMask cüzdanımıza nasıl para gönderebiliriz? Artık hangi borsayı kullanıyorsanız, hangi kripto para borsasını kullanıyorsanız ben Binance üzerinden sizlere göstereceğim. Mesela Binance Global'den veya Binance Türkiye'den MetaMask cüzdanınıza nasıl para gönderebilirsiniz? Hemen size bunu göstermek istiyorum. Ben örnek için arkadaşlar Binance Türkiye'den nasıl gönderebilirsiniz? Bunu sizlere anlatmak istiyorum. Hemen şimdi Binance Türkiye hesabıma giriyorum ve paramızı gönderiyoruz. Evet, şu anda Binance Türkiye'ye giriş yaptık arkadaşlar. Hesabımız açıldı ve ana sayfadayız. İlk olarak tabii ki yapmamız gereken işlem yukarıda bulunan cüzdan butonuna gelip çekmeye basmamız gerekiyor. Çekmeye bastıktan sonra arkadaşlar buradan kriptoya basmalıyız. Kriptoya bastıktan sonra da arkadaşlar hangi coin'i göndermek istiyorsak biz şu anda Ethereum göndereceğiz. Buradan tıklayıp Ethereum'u buluyorum. Ethereum'u bulduktan sonra arkadaşlar burada benim hesabımda ne kadar Ethereum olduğu yazıyor. Sağ tarafta bir ağ seçmemiz gerekiyor. Burası önemli arkadaşlar. Burada farklı bir ağ seçmeyin. Sadece Ethereum yani ERC20 ağını seçmeniz gerekiyor. Daha sonrasında burada Ethereum alıcının adresi yazıyor arkadaşlar. Burada ne yapmamız gerekiyor? Açmış olduğumuz MetaMask cüzdanımızdaki Ethereum ağının cüzdan adresini buraya yazmalıyız. Bunun için de hemen MetaMask cüzdanımıza geliyoruz arkadaşlar. Burada bulunan, şöyle biraz yakınlaşayım. Burada bulunan cüzdan adresimizi hemen tıklayarak kopyalayabiliyoruz. Kopyaladıktan sonra Binance Türkiye'ye geri gelip buraya cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yapıştırdık. Daha sonrasında arkadaşlar buraya bir tutar girmemiz gerekiyor. Benim hesabımda şu an 0,002 Ethereum olduğundan dolayı arkadaşlar ben gönderemiyorum. Minimum çekme tutarımız 0,01 Ethereum. Ama zaten bundan sonrasında kafa karıştıran bir olay yok. Sadece önemli olan kısım şu iki yer arkadaşlar. Ağ seçme ve Ethereum alıcının adresi kısmı. Buraya kadar yaptıktan sonra zaten yapmanız gereken işlem hesabınızdaki Ethereum'u buraya yazmanız gerekiyor. Yani ne kadar Ethereum'u MetaMask cüzdanınıza göndermek istiyorsanız onu yazmanız gerekiyor. Tutarınızı yazdıktan sonra gönder butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Karşınıza e-postayla ve SMS ile doğrulama kısmı geliyor. Doğrulama kodlarınızı girdikten sonra onaylıyorsunuz ve yaklaşık 5 dakika 10 dakika içerisinde MetaMask cüzdanınıza Ethereum'larınız geliyor. Ethereum'unuzu MetaMask cüzdanına yükledikten sonra arkadaşlar tabi OpenSea'ya gelip burada beğenmiş olduğumuz NFT'yi satın almamız gerekecek. Evet, ben şu anda arkadaşlar kendi hesabıma geçtim OpenSea'de ve MetaMask cüzdanım da tabii ki değişti. Hesabınıza parayı yükledikten sonra NFT nasıl alabilirsiniz? Bunu göstermek istiyorum. Böyle bir NFT buldum ve bu NFT'yi sizlerle beraber şimdi satın almayı deneyeceğiz. Ama tabii satın alamayacağız. Onun neden olduğunu da hemen sizlere göstereceğim. MetaMask cüzdanınıza paranızı yükledikten sonra arkadaşlar NFT ekranına geliyorsunuz. Daha sonra burada bulunan Buy Now butonuna basıyorsunuz. Bakın NFT'mizin fiyatı 6,34 dolarmış. Buy Now butonuna basıyoruz. Burada hemen onaylamamızı istiyor. Burada Confirm'e basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra MetaMask hemen burada sağda açılıyor görmüş olduğunuz gibi. Buraya geldikten sonra arkadaşlar bakıyorsunuz ki toplam olarak bize çıkan fiyat 130 dolar. Neden böyle arkadaşlar? Hemen onu söylemek istiyorum. Ethereum ağında işlem ücretleri gerçekten yüksek. Yani al sat yaparken arkadaşlar ortalama 100 dolar civarında, 70 dolar, 80 dolar civarında bir işlem ücreti ödüyorsunuz. Bu yüzden 5 dolarlık, 10 dolarlık NFT'leri almak yerine arkadaşlar en azından 70-80 dolarlık bir NFT'yi satın almanızı öneriyorum. Çünkü ödeyeceğiniz işlem ücretine değmez. Bakın burada mesela bizim alacağımız NFT'nin 6 dolar olduğunu görüyorsunuz. Ama işlem ücretinin yani gas fee'nin
120 dolar olduğunu burada görüyorsunuz. Ethereum ağında durum bu şekilde. Tabi hiç komisyon ödemeden, işlem ücreti ödemeden de NFT alıp satabiliyorsunuz. Bu da Polygon ağında oluyor. Ama tabi Ethereum ağında olmanın şöyle bir avantajı var. Ethereum ağı şu anda çok kalabalık, çok popüler, çok yaygın. Bu yüzden Ethereum ağında satış yapma ihtimaliniz veya elinizdeki NFT'nin değerlenme ihtimali çok daha yüksek. Yani Ethereum ağındayken daha avantajlısınız. Ama tabi 100 dolarlık bir işlem ücreti de ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. İşlem ücretini düşürebiliyor muyuz? Bu bazı günler düşüyor, bazı saatler düşüyor. Artık bunu bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Ama olay bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde. Zaten hesabınızda yeterli olarak para varsa, yani işlem ücretini de ödeyecek kadar para varsa onayla butonuna basıyorsunuz ve aradan yaklaşık bir 5-10 saniye geçtikten sonra NFT'niz hesabınıza ekleniyor ve NFT'yi satın almış oluyorsunuz. Bundan sonrasında farklı bir şey yok. Peki bir NFT'yi satmak istiyorsunuz diyelim, ne yapmanız gerekiyor? Şu an arkadaşlar benim OpenSea hesabımı görüyorsunuz. Burada benim 2 tane NFT'm var arkadaşlar. Bunları yaklaşık 1,5-2 ay önce almıştım ve örneğin bir tanesini satmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Mesela şunu satmak istiyorum diyelim. Buna bir kez tıklıyorum arkadaşlar. Ve sağ üst kısımda bulunan sell butonuna basmam gerekiyor. Buna bir kez tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonra burada istediğim fiyatı girebiliyorum. Ethereum cinsinden tabii ki. Çünkü NFT'miz Ethereum ağında bulunuyor. Ben mesela buraya arkadaşlar 0.10 Ethereum yazıyorum. Burada 0.10 Ethereum'un karşılığı çıkıyor. Yani 316 dolarmış. Bu şekilde koyabiliyoruz. Burada gerekli ayarlamaları isterseniz yapabilirsiniz. Hemen aşağıda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi %2.5 servis ücreti olacakmış. Yani işlem ücreti diyebiliriz buna. %8.9 da yaratıcının payı olacak. Yani yaklaşık %10'luk bir OpenSea kesintisi burada oluyor arkadaşlar. Ve daha sonra Complete Listing'e mesela bastığımız zaman da arkadaşlar tabii ki yine Ethereum işlem ücretini ödememiz gerekiyor. Şöyle hemen size aşağıda göstermek istiyorum. Bakın biz bu NFT'yi eğer satılığa çıkarmak istersek 195 dolarlık bir gas fee ödememiz gerekiyor arkadaşlar. Şu anda tabii bunlar çok daha yüksek. Bazı günler, dediğim gibi bazı günler, bazı saatler bu gas fee'ler daha düşük olabiliyor. Yoğunluğa göre bu gas fee değişiyor arkadaşlar. Mesela bakın şu an 183 dolar oldu. Az önce 195'ti. Hatta belki biraz daha beklersek daha da düşebilir. Hesabımızda yeterli para varsa bu şekilde NFT'mizi de satılığa çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Evet, bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.